Merhabalar arkadaşlar. Achtung, ben Ozan Kurzupay. Mayday, mayday diyorum. Ve yarınki analize hep beraber başlıyoruz arkadaşlar. Hemen SolarFire'ı açalım arkadaşlar. Algoritmayı, evrenin algoritmasını ve günümüze başlayalım. Yarın 26 Mart 2026. Yarın ay kendi yönettiği, mouse'la gösteriyorum, kendi yönettiği burç olan Yengeç burcunda olacak. Yengeç burcu Zodyak'ta 4 numaralı evi temsil eder. Hanemizi, en güvenli noktamızı temsil eder. Ve ay matematiksel olarak eksidir. Achtung! Ay matematiksel olarak eksi. Mars matematiksel olarak eksi bir burçta. Merkür matematiksel olarak eksi bir burçta. Satürn artı bir burçta. Güneş Koç burcunda artı bir burçta. Venüs Koç burcunda artı bir burçta. Şimdi açımıza bakarsak. Açımız Satürn-Neptün kavuşumunda. Koç burcunda yaşam alanımızda. Koç burcu Zodyak'ta 1 numaralı evi temsil eder. Ve 1 numaralı ev yaşadığımız bütün hayatı temsil eder. Özel hayat, kariyer, aile içi, ondan sonra yakın çevre, ciddi işler ve ciddi ilişkiler, her şey, sosyal hayatımız. Yani 12 evin 1 numaralı evde inşa ederiz. Koç burcu olarak. Şimdi Satürn orada, Venüs orada. Bu demek oluyor disiplinli bir süreç olmak zorunda. Maddiyatın ve flörtün bol bol işleneceği bir süreç ve artık her şeye, her şeyden emin olacağımız bir süreç. Çünkü ay Yengeç burcundayken bize emin olma noktası verir matematiksel olarak. Çat diye her şey oturur. Çünkü ay herkesin otomatik robotunu yani bilinçaltını temsil ediyor. Bilinç altında artık her şey çat diye oturmaya başlar ve yaşam alanında ne yapmak istediğini ve bunun için ne yapmak zorunda olduğunu matematiksel olarak ve mantık çerçevesinde görmeye başlarsın. Ve ay farkındaysanız Jüpiter ile kavuşumda. Jüpiter artı bir burç matematiksel olarak. Ay eksi. Artı çünkü kavuşumda olduğu için artı çarpı eksi eşittir eksi. Eşittir eksi. Eksi neydi? Bizim bir şeyleri inşa etmek için bize verilmiş olan bir fırsattı matematikte. Bunu kendi artımızla artıya doğru çevireceğiz. Artı nasıl artı, eksi nasıl artıya çevrilir? Yavaş yavaş üstüne koya koya inşa ederek. Eksi çarpı eksi artı 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 inşa olmuş olur. Ve en önemli kısım ay yarın Plüton ile ters açıya geçiş yapacak. Plüton nedir? Plüton köklü dönüşümleri, o da eksidir. Eksiyle köklü dönüşümleri üst bilince taşımaya doğru gidiyor. Neden üst bilince? Çünkü Plüton Kova burcunda. Kova burcunda olduğu için buradan bu pozitif açıyı görüyoruz mavi. Satürn ve Neptün'le hayallerimizi, istediklerimizi, gözümüzde canlandırdıklarımızı ay yengeç kavuşumunda tam olarak emin olmuş matematiksel ve mantıksal bir biçimde Satürn'ün disiplini ve Neptün'ün hayal etme versiyonuyla birleştirip Güneş'in de bize verdiği enerjiyle beraber, pozitif akışla beraber inşa etme sürecini artık tam anlamıyla oturtmuş bir şekilde
götürmeye devam edeceğiz. Yarın. Bu bütün burçlar için geçerli arkadaşlar. Ve Mars tam olarak rahat değil. Neden? Çünkü Balık burcunda Savaş burcu ile su elementi anlaşamazlar ve Balık burcu 12 numaralı evi temsil eder. Yarın artık 12 numaralı ev neyi temsil ediyor? Arkamızda bıraktıklarımızı. O arkamızda bıraktıklarımızı artık tamamen arkamızda bırakmış bir şekilde yolumuza, bilinçaltımızda, psikolojik olarak yolumuzda arkamızda bırakmış olarak yolumuza devam edeceğiz. Yarın artık Final Destination. Nereden biliyoruz? Nereden biliyoruz? Çünkü Plüton Uranüs'e o kadar güzel bir açı yapmış ki Boğa burcuna değerlerimiz, matematiksel, maddesel değerlerimiz o kadar güzel bir açı yapmış ki bize kalan sadece bu algoritmayı inşa etmeye başlamak kendi hayatımızda. Yarın bunun son noktası. Ondan sonra tık 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 mantıklı ve matematiksel olarak yükseltmeye başlayacağız. Bunu zaten her gün bu algoritma üzerinden, her Allah'ın günü bu algoritma üstünden beraber göreceğiz burada. Mayday Mayday. Achtung diyorum ve bakalım şimdi buna tarot ne diyor? Güneş burcu ve yükselen burcu Koç olan arkadaşlar. Arkadaşlar bir önceki günkü videoyu, hatta ondan önceki günkü videoyu izlerseniz aşama aşama nereye doğru gittiğinizi görmeye başlarsınız. Şimdi yarın için Güneş burcu ve yükselen burcu Koçlar. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Ne diyormuş Koç burçları için? Koç burçları bir süredir büyük bir hırsla, büyük bir hırsla hem başkalarının önünüze koyduğu eksilerle meşgulmüşsünüz ve siz de büyük bir hırsla o eksilere karşı mücadele etmeye başlamışsınız. Şeytan kartı öyle diyor Sayın Koç burçları olarak. 2 numaralı kart, bu sizi bir nebze huzursuz etmiş. Acaba doğru gidiyor muyum? That is the question. Acaba doğru yapıyor muyum? Acaba doğru gidiyor muyum? Başka ters koyacaklar mı? Başka bir eksi çıkacak mı karşıma? Yine eksi mi çıkacak? Mayday Mayday. Aynen. Ve yarın itibariyle artık sizin diyebileceğiniz şey Jüpiter'in getireceği bütün olasılıklarla beraber bu mudur, budur diye olaya, kendi hayatınızdaki, kendi yaşam alanınızdaki olaya damganızı vurabileceksiniz. Matematiksel olarak bu kaçınılmaz, net. Matematiksel olarak bu kaçınılmaz ve net bir süreç. Yarın bunun artık son noktasını koyacaksınız. Matematik yanılmaz. Bu mudur? Budur. Sayın Güneş burcu ve yükselen burcu Koç olan arkadaşlar. Gelelim şimdi, artık o kadar alışmışlar ki bir taşın daha konulmasına. Gene mi bir taş? Yani daha taşı temizlerken acaba bundan sonra önüme nasıl bir engel koyacaklar? Kafasındaydınız ama artık o kafa artık gidiyor. Mayday Mayday. Gelelim şimdi Güneş burcu ve yükselen burcu Boğalar. 2 numaralı ev ikizler, 3 numaralı ev yengeç. Buram buram düşünme süreci. Buram buram düşünme ve düşündüklerini yakın çevreyle paylaşıp hayata aktarma süreci. Bakalım boğalar nereye gidiyorlar yarın? 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Sayın boğalar, bir süredir hayatınızın bir noktasında köklü manada bir şeyleri bitirmeye doğru gitmişsiniz. Ölüm kartı öyle diyor sayın boğalar. 2 numaralı kart, o köklü dönüşümle beraber
tamamlanmış olan bir süreç tınk kapanıyor. Bundan sonrası artık orada yok. Artık orası geçmiş ve kapanmış. Artık orayla uğraşmanın matematiksel bir mantığı yok. Matematiksel bir mantığı yok. Düşünüyorum, acaba bir şeyler yapabilir miyim? Mantıksız. Sayısal hiçbir değeri yok. Sayısal hiçbir değeri olmadığı için sizin düşünmeniz gereken tek şey bundan sonra ne yapacağınız. Değneklerin ası. Bu kart bundan sonra kaçınılmaz zaten. Bundan sonra ne yapacağınız. Bunu düşünmek zorundasınız sayın boğalar. Burası artık kapandı. Burası artık arrivederci. Ben bundan sonra ne yapacağıma bakmalıyım ve bakmayı bırakıp yapmalıyım sayın boğalar. Şurayı çalıştırıp bilinçaltını ve saksıyı komple çalıştırıp yapmak. Artık eyleme geçme zamanı sayın Güneş burcu ve yükselen burcu boğalar. Uranüs zaten boğada sizi rahat bırakmayacak. Eğer hala da kafanızda soru işaretleri varsa orada Uranüs matematiksel olarak size kriz yaratır. Yapsaydın der ondan sonra da. Hiç olmadık bir yerden kriz yaratır ve yapsaydın der. Çünkü Uranüs öyle bir gezegen ki ne zaman ne yapacağı belli olmayan tek gezegen. Aynen. Ve artı bir fırtına ile gelir. Sen de zaten eksisin, çat diye kırar geçer. Yapsaydın der. Gelelim şimdi sayın İkizler Burcu'na. 2 numaralı ev yengeç. Yani değerler evi. Achtung. Aynen değerler evi. Bakalım değerlerinizde yarın artık neyden emin olacaksınız matematiksel olarak? Mantıklı hamleler yapın, matematiksel olarak kendi değerlerinizi arttırın. Bu kadar basit. Plüton zaten 8 numaralı evde başkalarının kaynaklarının desteğiyle beraber kendi değer yargılarınızı arttırmaya doğru gideceksiniz sayın yengeç burçları. Bir dakika dur. Sayın ikizler burcu. 2 numaralı ev yengeç. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Ne diyormuş? İkizler burçları son zamanlarda otoritelerle meşguller. Otoritelerle savaş halindeler. Çünkü otoriteler der ki tılsımın kralı, bizim uygun gördüğümüz şekilde gideceksin ve tam gideceksin. Hakkı neyse onunla gideceksin. Gerekirse yenileyeceksin. Aynen. Tılsımı. Ve bunun için imzalar atacaksın. Achtung, resmiyete bindireceksin olayı. Bu mudur? Budur. Hiçbir şekilde kestirme kabul etmiyorum. Çünkü yükselen ikizler kestirmeyi sever. Olayı pratik yoldan halletmeyi. Ve bunun için yakın çevrenden destek alacaksın. Yakın çevre ve kardeşlerden destek alacaksın. Hatta şimdiye kadar yapmış olduklarında burada en büyük referansın olacak. Bu aynı zamanda flörtleri gösterir. Tertemiz. Aynen. Son kart. Sürprizlere açık olacaksın. Olmak zorundasın. Ve ön yargılarından vazgeçeceksin sayın ikizler. Aksi takdirde karşında otoriteleri bulursun. Ben bunun böyle olacağını biliyordum diyeceksin. Otorite diyecek ki hakkını vererek yaptın mı? Ama ben bunun böyle olacağını tahmin etmiştim. Hakkını vererek yaptım. Kimse senden yorum yapmanı veya ön yargıyla gelmeni veya ön yargılarını dinlemeyi istemiyor. Sürprizlere açık ol. Yapacaklarının teminatıdır. Kendi değerler kısmında 8 numaralı ev, 2 numaralı ev. Sürprizlere açık ol, ön yargıyla gitme ve ben bunları yapmaktan bıktım. Sıkılmak gibi bir lüksün yok. Ya tam yapacaksın ya hiç yapmayacaksın sayın ikizler. Nokta. Nokta. Bitti. Den.
Gelelim şimdi sayın yengeç burçlarına. Sayın yengeçler 1 numaralı ev. The One. Ve Jüpiter kavuşumlu. Bütün olasılıkları dibine kadar değerlendirmen lazım. Çünkü oraya Jüpiter bol bol olasılık getirecek. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Ne diyormuş? Yengeçler de bir süredir mücadeleye devam ediyorlar ve bir takım olayları gözlerinde fazla büyütüyor olabilirler. Hatta fazla büyüttüklerinin farkında olmayabilirler. Mayday, mayday. Önümüzdeki süreç zarfı içerisinde bir takım şeyler artık son noktaya gelecek. Yoksa sen ihanete uğrayacaksın. Son noktaya gelmek zorunda. Gözünde büyütüp mücadeleye ara vermek gibi bir şansın matematiksel olarak yok. Yaptığın takdirde sonuçlarına katlanırsın sayın yengeç. Sonra bana niye böyle oldu demek gibi bir lüksün hiç yok. None. Hiç yok. Çünkü seni kandırmaya çalışabilirler. Aman bizim yolumuzda yürü, bizim isteklerimizi yap. Yaparsan sana şunları teklif ediyoruz. Onlar sadece ikna etmek ve yönünü dönüştürmek için yapılan şeyler. Seni daha da karanlığa götürmek için. Çünkü yaptığın takdirde bundan sonraki yapacakları ilk şey senin doğrularına ihanet etmek olacaktır. Çat! Ayağına taş koymak olacaktır. Ondan sonra ah 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 vah vah vah. Olmaz. Olmaz. Yok. Bütün olasılıkları değerlendir. Aydınlık olan, pozitif olan bütün olasılıkları değerlendir. Artı olan bütün olasılıkları değerlendir ve kendi önünü aç. Eksi olan senin zihninde sana artı katan, artı katmayan hiçbir şeye adım atamazsın. None yasak. Orada Jüpiter var çünkü. Jüpiter artı bir burçtur. Sana artıyı getirir. Sana artı diye. Sen adımını at o artıya dönecek. Öyle bir dünya yok. Hayır. Hayır sayın yengeç. None kesin. Matematiksel olarak şalteri indir. Mantıksız. Ahduk. Gelelim şimdi aslan burçlarına. 12 numaralı ev. Geçmişteki son rütuşlar. Son dans. Ondan sonra bitiyor. Ondan sonra bitiyor artık. Orada yapacak bir şey yok. Sayın aslanlar 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Ne diyormuş? Sayın aslanlar bir süredir hayatlarında eğer yaptıysanız esniyerek yeniliklere açık olma. Bir süredir bununla inatla meşgul olmuş olmanız lazım. Yaptıysanız artık ondan sonrası geçmişte kalmış olacak. Ve bunun için 12 numaralı evde bunu yapacağınız için karanlık evde sizin 1 numaralı eve geçmeden önce kendinizi aşmış olmanız gerekiyor. Onu ısrarla ve inatla istediğiniz noktaya kendinizi aşarak, kendinizi artık bütün hayatınızı ortaya koyarak yapıyor olmanız lazım bu sürede içerisinde. Bunu yaptığınız takdirde saldırı bir şeklinde bütün şuradaki olan her bir düşünceyi tıkır bu da olacak, bu da olacak, bu da olacak, bunu da istiyorum, bunu da istiyorum, bunu da istiyorum diyerek yapmak zorundasın. O eksileri artıya dönüştürmek zorundasın. Hatta bunun için bütün hayatını ortaya koysan yeridir sayın aslan. Bu olmak zorunda. Çünkü Yengeç burcu bir tek senin 12 numaralı evinde. Sen orayı yapılandırıp, orayı yepyeni bir aşamaya getirip 1 numaralı eve almak zorundasın. Çünkü o senin geçmişin. Done. Nokta. Gelelim sayın Başak burçlarına.
11 numaralı ev. Dışarıdan gelenler, gölgelerin mücadele. Aynen. Dışarıdan gelenler sayın Başaklar. Bakalım sizde olay nereye doğru gidiyor? Başak Burcu 1, Başak Burcu 2 ve Başak Burcu 3. Ne diyormuş Başaklar için? Sayın Başaklar, bir süredir bütün olasılıkları deniyorsunuz. Aynen. Ve o olasılıklardan bu mudur, buduru oturtabilmek için bütün olasılıkları denediniz. Ve sürekli olarak her bir olasılıkta şimdi olacak mı? Bu doğrusu mu? Yoksa gene mi geri dönüp denemeliyim? Oldu mu bu sefer? Bu mudur bu sefer? Yok. Bir süredir böylesiniz. Ve bu son aşamaya doğru geliyor. Geri dönüp alıp tekrardan bakmanız gerekiyordu. Yaptıysanız önümüzdeki süreç içerisinde matematiksel olarak bir çıkmazdan çıkmaya hazırlanmanız gerekiyor sayın Başaklar. Bir çıkmazdan çıkmaya hazır olmanız gerekiyor. En son olasılığa kadar. Onu koyduğunuz an done. Aynen onu koyduğunuz an done. Ama o çıkmazdan çıkana kadar bütün olasılıkları kullanmaya devam. Orada çıt diye kırılma noktasını duydun mu? Ne oldu? Tertemiz bitti. Oh! Bu mu? Bu. Bu mu? Bu abi bu. Orada yapacak bir şey yok. Çok savaştım. Çok emek sarf ettim. Ama oldu diyeceksin. Hesaplarım tutmadı. Tekrar döndüm baştan aldım. Hesap tutmadı. Tekrar döndüm baştan aldım. Tuttu. Olana kadar mücadele ettim. Gelelim. Önüne taşlar koydular. Yol ikiye ayrıldı. Ayak matematiksel olarak lan eksi, artı, onu birleştirirsem artı olur mu? Onu ondan çıkarırsam eksiden kurtulur muyum? Onu öyle yaparsam olur mu? Diye sayın Başaklar. Zaten matematik dahisi oldular. Aynen. Gelelim sayın teraziler. Sayın teraziler. Kariyer eviniz. Kariyer evinizde neler oluyor sayın teraziler? Ve olay nereye doğru gidiyor sayın teraziler? 1 numaralı ev, 2 numaralı ev, kariyer evinizde cümbüş olacak mı? 3 numaralı ev. Der ki teraziler artık kazıdılar. Kazıdılar. Hadi düşünelim benim de güneş burcu terazi oğlum. Kazıdılar. 10 numaralı evde. Artık halleri acaba doğru gidiyor mu ya? Acaba doğru gidiyor muyum? Kararsız. Acaba doğru mu? Oğlum ben yapıyorum ama yapıyorum bir durun orada. Bir olsun. Bir olsun. Bir olsun. Beklediğin şeyler tam olarak beklediğin gibi gelmeyebilir. Sen Plüton Kova'ya doğru gidiyorsun. Orada olaylar burada gördüğün gibi gitmeyecek. Ve senin beklediğin gibi değil. Bir süre yaptıklarının oluşmasını bekleyeceksin. Onun biraz zamanı var kariyerinde. Ama oturduktan sonra her şey tıkır tıkır done. Köklü bir şekilde hem de. Boom diye bir ses geliyor. Is it done? Well done. Aynen. Well done. O derece. Well done. Bir bakacaksın ki bambaşka bir boyuttasın. Bambaşka bir matematik alanındasın. Yepyeni. Ne oldu? You deserve it. Bunu hak ettin. Ama bunu yapmak için çok uğraştın. Kariyerinde. Matematiksel olarak kaçınılmaz noktaya geliyorsun.
10 numaralı evin dimdik yükselmeye başlayacak. Çünkü şimdi şöyle düşün. Satürn 7 numaralı evinde. Sana yepyeni bir hayat inşa ettiriyor. Ve bunu istediğin gibi yapıyor ama istediğin zamanda değil. Seni çok zorlayacak. Venüs de orada. Şiron zaten bütün yaralarını sarmakla meşgul. Nelerden bahsediyorum? Hemen göstereyim. Satürn zaten orada. Koç burcu. Yükselen terazinin 7 numaralı evi. Neptün de orada. Bir saniye. Şarj bitiyordu. Bilgisayarın şarj bitiyordu az kalsın. Neptün, Satürn orada. Güneş orada. 7 numaralı evinde. 10 numaralı evi inşa ediyorsun. Ben ne demiştim? 1 numaralı ev aksı, 4 numaralı ev aksı, 7 numaralı ev aksı, 10 numaralı ev aksı. Terazinin 7 numaralı ev aksı ve 10 numaralı ev aksa gidiyor. Çok uğraştınız. Evet. 7 numaralı evi inşa etmek için ciddi manada ve bunu 1 numaralı ev terazi ise 7 numaralı ev koçtur. 6 numaralı ev balıktır. 5 numaralı ev kovandır. 5 numaralı ev ne? Bütün yaratıcılığınla inşa ettiğin yer. Plüton orada. 5 numaralı evden 11 numaralı ev ve 10 numaralı evi inşa ediyorsun. 11 numaralı ev ne? 10 numaralı evin yansımasıdır. Seninle beraber aynı profesyonelliği paylaştığı, aynı ciddiyeti paylaştığı insanlar 11 numaralı ev. Matematiksel olarak. 10 numaralı ev ne? Kariyerin, Şiron orada. 7'den oraya yansıyor kariyerinde ve yepyeni bir kariyer hayatı inşa ediyorsun. Ve diyor ki şu anda önce bir içine kapan, önce bir yalnız kal. Her şey oturduğunda matematiksel olarak bu kart tersine dönecek. Zihinsel olarak üst boyuta çıkmış olacaksın. Onu da Plüton sağlayacak Kova burcunda. Ne demiştim ben daha önceki videolarda? Kova eşittir üst bilinç. Ve Plüton orada. Hepimizi oraya götürmeye çalışıyor. Ve bütün gezegenler bize oraya doğru eşlik ediyor. Şimdi gelelim sayın akrep burçlarına. 9 numaralı ev. Bütün yaşamın A'dan Z'ye değişmesi. Ve bunun için ilk ışıkların ortaya çıkmaya başlaması matematiksel olarak. Çünkü Plüton 4 numaralı evinizde, köklerinizde. 4 numaralı evin sahibi kim? Yengeç. 4-9 aksı sizi 10 numaralı eve götürecek. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Sayın akrepler. Siz de bir süredir yenilenmekle meşgulsünüz. Neyi? 9 numaralı evden 10 numaralı eve yenilemeye meşgulsünüz. Ve bunun için bir kaos sürecinden geçiyorsunuz. Çünkü her şey tamamen ateş hattının içinden geçiyor. 9 numaralı evden geçiyor. Artık orada her şey canlanmaya başlıyor ve o yenilenmenin sonu 10 numaralı evin tertemiz bir şekilde yenilenmesi. Tertemiz bir şekilde yenilenmesi. Yepyeni bir süreç başlıyor sayın akrepler. O kaos, o yenilenmekten kaosa geçiyorsunuz. O kaosla yepyeni bir noktaya doğru gitmeye başlıyorsunuz. Matematik yanılmaz abi. Algoritma yanılmaz. Astroloji yanılmaz. Bu böyle olacak diyorsa çünkü işin içinde matematik sistemi var. O öyle olacaktır. Başka bir olasılık yoktur.
1 artı 1 her zaman 2'dir. Nokta sayın akrepler. Ve bunu yapmak zorundasınız. Başka olasılığınız yok. Başka şansınız yok çünkü. Ya bunun arkasında kalırsınız ya da o Jüpiter'i oraya delikanlı gibi koyarsınız. Ben bunu hak ediyorum. Nokta. Gelelim yay burçlarına. Alçalan ikizler. 8 numaralı ev yengeç. Ölüm evi. Ölümün tescillenmesi sayın yaylar. Ölümün tescillenmesi. Nokta. Bitti. Ölümün tescillenmesi. Bakalım neyi tescilliyorsunuz? Neyi tamamen sona eriyor sayın yengeç, yay burçları. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Dengeler şimdiye kadar yer değiştirdi. Sayın yaylarda dengeler yer değiştirdi. Fiziksel, somut manada, matematiksel olarak hayatımızdaki somut her şey kaymaya başladı ve yer değiştirmeye başladı. Duygusal olarak rahattınız. Çünkü nereye gittiğini görüyordunuz. Tertemiz. Nereye gittiğini görüyordunuz. Şimdi o dengelerin gittiği yöne doğru sizin de yolculuğunuz var. Olmak zorunda zaten. Başka matematiksel olasılık yok. 8 doğma bakalım. Neresi ölecek dedik? Farkındaysanız. Dengeler dönüştü. Size doğru dönüşmeye başladı. Çünkü siz biliyordunuz zaten onun oraya gittiğini. Finalde siz zaten o yüzden oraya doğru gideceksiniz. Bitti burası. Bitti. Game over. Done. Biliyordunuz zaten. Siz çok yüksek bilişsel enerjisi olan insanlarsınız. Zaten olmadan önce neyin oraya olacağını sizinliyorsunuz. Çünkü 4'te 3'ünüz su ve siz ateş elementisiniz. Sizin yönetici gezegeniniz, göstereyim. Sizin yönetici gezegeniniz bu. Jüpiter. Yukarıdan bol bol Uranüs'ten Uranüs ve Kuzey Ay düğümü. Oradan bol bol bağlantı alırsınız. O bağlantıyla beraber neyin nereye gideceğini zaten bilirsiniz. Ve siz de ona göre o yüzden bu kadar rahatsınız zaten. Ben bunu zaten biliyorum arkadaşım. Ben sadece olacağı zamanı bekliyorum. Done. Nokta. Bitti. Bunu çözemiyorsan zaten matematiksel olarak o dengenin kaybolduğu yere doğru gitmeye başlarsın. O faturayı ödersin. Başka olasılığın yok. Game over. Gelelim sayın Oğlak burçlarına. Ciddi işler, ciddi ilişkiler sayın Oğlaklar. 7 numaralı Jüpiter de orada. Bütün olasılıklar gözünüzün önünde olacak. Yapamıyorsanız bir göz doktoruna gidin. Görmüyorsunuz demektir çünkü. Daha ne kadar gözünüze soksun. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Ne diyormuş sayın Oğlaklar'da? Yapman gereken tek şey harekete geçip yapmak. Aha, bir süredir zaten bunun farkında olmuş olmanız gerekiyor. Bütün gücün size doğru toplanmaya başladı. Sebep? Plüton 2 numaralı evde. Kendi değerlerini yönetme gücü. Ve artık biliyorsun ki o değerler senin bulunduğun noktada son level'a geldi. Bundan sonrası yok. Bundan sonrası yok. Bundan sonrası için senin de bir üst boyuta geçmen gerekiyor Plüton'la beraber. Çünkü Plüton 2 numaralı evde senin bütün değerlerini üst boyuta taşıyor.
Ve seninle bütün mücadeleni o üst boyuta, değerlerini taşımak. Eğer ben taşımıyorum mu diyorsun? Tamam. Matematiksel olarak geri sayım sende başladı. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sen bunu bilip de bile bile bunu yapmıyorsan bununla karşı karşıya kalmayı göze alacaksın. Sende zaman 1, 2, 3 matematiğiyle işlemiyor. Plüton 5, 4, 3, 2, 1 diye işliyor sende matematik. Geri sayım. Ve o geri sayımın son noktasına geldin sayın Oğlak. Bundan sonra artık totally empty. Her şey bitiyor. Ve sen Plüton'da bir sonraki aşamaya gidiyorsun. Sana biz dedik senenin başında Plüton Kova burcuna geçecek senin değerlerine ama 16 sene orada yerinde saymayacak. Onun bir üst aşamaya geçirecek. Ve geçirirken de burayı paramparça edecek. Sıfır kalacak. İstiyorsan geçme. Faturayı sen ödeyeceksin. Geçmek zorundasın. Mantık böyle diyor. Matematik böyle diyor. Geçmek zorundasın kardeşim. Yapacak hiçbir şey yok. Done. Gelelim Kova burçlarına. Bir numaralı kart. Alçalan Aslan. 6 numaralı ev. Organizasyonlarında bakalım durum ne oluyor? Ay yarın orada Jüpiter ile beraber. Sen şimdiye kadar bütün sınırlarını aşmış olman gerekiyor. Ve o sınırlarını aştıktan sonra yepyeni bir gerçekliğe doğru son duvarları yıkmış olman gerekiyordu Sayın Kova. Bunu yaptın mı? Organizasyonlarda artık o organizasyonların boyutlarını aşmış olmak için çatır her şeyi parça pinçik etmiş olman gerekiyordu. Ve bunun için mücadelen hiç bitmemesi gerekiyordu. Çatır bütün var olan gerçekliğini parça pinçik etmiş olman gerekiyordu. Yaptın mı? Ve ama burası benim inandığım yol değil. O zaman parçala ve yenisini inşa et. Hadi. Parçala ve yenisini inşa et. Burası benim matematiğim değil. Burası benim gerçekliğim değil. Burada ben bu algoritmayı ne yaparsam yapayım. Sonuç bir. Successful 1 mi? Evet. Hata var. Algoritmanda hata var. 0 olması gerekiyordu. Successful 1. Data frame 0 olması gerekiyor. 1 ise hata var. Ve o hiç olmuyorsa algoritmada hata var. O algoritmayı baştan yazman gerekiyor. Baştan yazman gerekiyor. Çat diye. O yepyeni o algoritma senin algoritmadan kastım bu. Senin bir algoritman var. Ve burada sürekli olarak fatal error veriyorsa, false diyorsa, successful 1 diyorsa o algoritmanın değişmesi gerekiyor. O değişikliği senin yapman gerekiyor ki successful 0 olsun. 0 ne demek biliyor musun? Çalışıyor demek. Hiç hata yok demek. Çarkın işliyor demek. Sen inandığın yoldasın demek. Üst bilinçtesin demek. Çünkü Plüton 1 numaralı evinde. Boru değil. Plüton 1 numaralı evde. Bak Kova burcunda 1 numaralı evde. Ve senin 1 numaralı evinde Satürn disiplini var. Koç burcu. 1 numaralı evin Zodyak'taki sahibi Koç. Ve senin şu anda Güneş Satürn kavuşumun var. Achtung. O algoritmayı kırıp yenisini inşa etmen gerekiyordu.
Yapmadıysan bu kartı çok ararsın. Benim inancım bitti. Hiçbir şey yapasım yok. Ne yaparsam yapayım eksi. Ne yaparsam yapayım eksi. O zaman algoritmayı kıracaktın. Yapacak bir şey yok Sayın Kova. İşlemeyen bir algoritma ölmeye mahkumdur. Şey gibi, güncellememiş bir yazılım gibi ölmeye mahkumdur. Nasıl cep telefonlarında bir süre sonra algoritma düşüyor da güncelleme almıyorsun. Senin algoritman da aynı şekilde Sayın Kova. Matematik. Mantıklı. Gelelim Sayın Balık burçlarına. 12 numaralı ev Başak. Pardon 7 numaralı ev Başak. 6 numaralı ev Aslan. 5 numaralı ev Yengeç. Yaratıcılığında son noktaya geliyorsun Sayın Balık. O son nokta seni nereye götürecek? 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Matematiksel olarak hangi noktadasın? Dengeleri kendine doğru dönüştürdüğün noktadasın. Dengeleri kendine doğru dönüştürdüğün noktadasın. 5 numaralı ev çünkü. Kendine doğru dönüştürüyorsun. Ve kendini baştan inşa ediyorsun. Kendinle kırılma noktasına geliyorsun. Kendinle. Aslında burada. O kaleyi Matrix'te var ya, hatta Transformers'ta var. Bumblebee. Külüstürden başka bir külüstürü kopyalayıp kendi DNA'sını değiştiriyor. Geçerken yolda DNA'sını değiştiriyor. Daha üst model bir araba oluyor. Balığın da yapması gereken bu. DNA'na kadar içeriden değiştireceksin. Dışarıdan değil. Ve bunun için de dışarıdan doğru zamanda doğru hamleyi yapacaksın ki o dengeler içe doğru değişsin. Senin savaşın en zoru çünkü bir tek sen 12 numaralı evi yaşıyorsun. 12 numaralı evin Zodiac'taki sahibi kim? Balık. Her şeyi içeriden dönüştürür. Neden? Çünkü 12 evin tamamını algoritmik bir şekilde burası matematiksel olarak kuantum alanı dışı alanıdır. Kuantum dışı alanıdır. Bütün kalan 11 evi oradan inşa ederiz. Ve oradaki değişiklik ancak ve ancak kendi içerisinde olur matematiksel olarak. Bu türevdir, integraldir matematikte. Kendi içerisinde olabilir ancak o dönüşüm. Dışarıdan olmaz. Kendi içerisinde dönüşümü gerçekleştirdi mi matematiksel olarak? Kendini güncelledi mi 12 numaralı evde? Tınk otomatik olarak o kalan 11 evi de dönüştürür. O yüzden 5 numaralı evde sende. Yaratıcılık evi. Yaratıcılığını kendini inşa etmek için, kendini güncellemek için kullanacaksın. Ters mantık gideceksin. Düz mantık değil. Sayın Balık. Ve bunun için de dışarıya ona göre hamle yapacaksın. Yap o hamleyi dönüştür. Yap o hamleyi dönüştür. Çünkü sizinki gönüllü vericilik. O hamleyi yap, o akış sana gelsin. Ama kendi akışın. O akışı feda etme başkasına. Balığın en büyük gölge yönüdür bu. Feda etmek. Yasak. Çünkü senin 12 numaralı evinde, şu anki 12 numaralı evinde Plüton var. Seni o şekilde dönüştürecek. Üst bilince. Sizin algoritmanız o kadar ters çalışıyor ki. Yükseleni balığın 12 numaralı ev kovadır. Plüton orada. Ve 12 numaralı ev bilinçaltıdır. Kendi içerisinden güncellemedir. Done. Arkadaşlar benlik bu kadar. Ben Ozan Kurtbay. Daha sonraki yayınlarda görüşmek üzere. Arrivederci. Eyvallah.